13-24 Haziran 2025'teki 12 gün çatışması İsrail'in operasyonel kabiliyetini sergilerken zırhındaki çatlakları da netleştirdi diyebiliriz. Zira elindeki kartları açmasının yanı sıra İsrail tarafı da önemli bir testten geçti. Hava savunma katmanlarının doygunluk anında sızması, önleyici stok krizleri, ABD desteği olmadan sınırlı sürdürülebilirlik, içeride ise sığınak erişimindeki yapısal eşitsizlik, hedef sonuç uyumsuzluğu ve siyasi motivasyon tartışması. Daha birçok başlık sayabiliriz. Başka bir deyişle İsrail taktik manada hedefleri vurdu ama stratejik hedeflerde açık bıraktı. Nükleer programı yok etme değil, geciktirme, füze tehdidini ortadan kaldırma değil, azaltma gibi. Bu videoda İsrail'deki zayıf halkalar, hatalar, eleştiriler ve savaş sonrası ıslah planı üzerine konuşacağız. Videoya geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve kanal bildirimleri açmayı unutmayın. Gazete 10 başlıyor. İsrail 13 Haziran'da düğmeye bastığında açıklanan hedef İran'ın nükleer programını durdurmak, füze ve İHA kapasitesini kırmak, rejimin karar verici elitine ağır darbe indirmek ve nihayetinde var olan sistemi değiştirmekti. Netanyahu bu hamleyi varoluşsal tehdit söylemiyle pazarladı. Savunma Bakanı Katz ise sonradan yaptığı açıklamada devrim rehberi Hamene'yi etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını ama başaramadıklarını ekledi. Havada üstünlük tartışmasız İsrail lehindeydi. İran'a ait 70'ten fazla hava savunma bataryası susturulurken İsrail tarafına tek bir savaş uçağı kaybedilmedi. ABD'nin devreye soktuğu B-2 bombardıman uçakları Fordo ve Natanz gibi derin nükleer tesislerini vurdu. Ama programı yalnızca 18 ila 24 ay geriletebildi. Yani bu saldırılar yok etme değil, geciktirme oldu. Balistik füze cephaneliğinin önemli kısmı ayakta kaldı. İran savaştıkça vurma oranını arttırdı. Keza rejim değişikliği senaryosu gerçekleşmedi. Kısacası taktik tabloda gövde gösterisi vardı ama stratejik hanede soru işaretleri kaldı. İran bu savaşta ilk kez topyekün kapasitesinin bir kısmını masaya koydu. 12 gün boyunca 574 balistik füze ve binlerce İHA fırlatıldı. Başta başarısız gibi görünen salvo atışları savaş ilerledikçe daha isabetli hale geldi. Başlangıçta yalnızca %8 oranında hedef bulan füzeler son günlerde %16'ya, hatta bazı atış dalgalarında %37'ye çıktı. Yani İran vurdukça öğrenen, öğrendikçe geliştiren bir profil çizdi. Tabi bunda İsrail'in hava savunmasının 6. gün itibariyle stok sorunları yaşamaya başlamasının da etkisi vardı. İran bunu 3 yolla yaptı. İsrail'in hava savunma sistemlerini doygunluğa zorladı. Yanıltıcı sahte başlıklar ve çoklu savaş başlıklarıyla radarları şaşırttı. Hız çeşitliliğiyle hipersonik Fettah 1'lerden alçak irtifa seyir füzelerine kadar savunma katmanlarını parçaladı. Bu da İsrail'in bugüne kadar pazarladığı aşılmaz kalkan imajının aslında koşullu ve sınırlı olduğunu ortaya çıkardı. Sonuçta İran'ın misilleme faaliyeti İsrail'e şu mesajı verdi: savunma sistemleri çalışıyor ama mutlak değil. Yoğun ve akıllıca düzenlenmiş bir saldırı senaryosunda Tel Aviv'den Hayfa'ya kadar hiçbir şehir tamamen güvenli değil. İsrail'in en gurur duyduğu alan demir kubbe, Davut'un sapanı ve Arov ailesinden oluşan çok katmanlı hava savunma sistemleriydi. Resmi söylemde hep %90'ın üzerinde başarı oranıydı. Ama İran'ın salvo saldırıları bu tablonun mutlak olmadığını gösterdi. 574 balistik füzenin 49'u İsrail topraklarına isabet etti. Bu füzelerden bazıları askeri üslere, bazıları kritik altyapılara, bazıları da doğrudan sivillerin yaşadığı bölgelere düştü. En çarpıcı olay 22 Haziran'da Hayfa'da yaşandı. Bir füze başlığı tespit edilemedi, sirenler çalmadı, önleme füzeleri ateşlenmedi ve füze doğrudan halka açık bir alana düştü. İsrail ordusu raporuna hassas teknik bir arıza olarak geçti bu olayı. İran'ın hipersonik Fettah 1 füzeleri ve alçak irtifadan süzülen seyir füzeleri sistemin zaaf noktalarını net biçimde ortaya koydu. Yani kalkan işe yaradı ama mutlak değildi. Doğru yoğunluk ve doğru kombinasyonla aşılabiliyordu. Savaşın ortasında en çarpıcı tablo İsrail'in kendi stoklarını hızla tüketmesi oldu. Arov 3 gibi stratejik önleyici füzelerde ciddi açık yaşandı. Harcama hızı ülkenin kendi üretim kapasitesini çok kısa sürede aştı. Önleme atışlarının %70'i aslında ABD sistemlerinden yapıldı. ABD donanmasına ait gemilerden SM-3 füzeleri fırlatıldı, THAAD bataryaları devreye sokuldu ve bu sayede savunma hattı ayakta kaldı. 150'den fazla THAAD, 80 civarı SM-3 füzesi ateşlendi. Sadece bu kalemin ABD'ye maliyeti 1.5 ila 1.8 milyar dolar oldu. İsrail tarafı ise kendi üretimiyle toplam önlemelerin %30'unu karşılayabildi. Bu da İsrail'in kendi öz kaynaklarıyla birkaç günlük çatışmadan fazlasını sürdüremeyeceğini gösteren en önemli işaretlerden biri. Uzmanların vurgusu net: bu tempo sürdürülemez. Çünkü her Arov milyonlarca dolara mal olur ve stok yenileme süreleri pek de kısa değil. Uzun bir savaşta İsrail ekonomik ve lojistik olarak bu ritmi tek başına kaldıramaz.
Savaş sadece cephede değil, şehirlerin kalbinde de hissedildi. İran füzeleri ve İHA'ları Hayfa'daki petrol rafinerisini devre dışı bıraktı. 2 hafta boyunca tam kapasiteyle çalışamadı ve zararın 300 milyon doları bulduğu açıklandı. Beerşeba'daki Soroka Tıp Merkezi doğrudan isabet aldı. Onlarca yaralı ve hastanenin hizmet dışı kalmasıyla sonuçlandı. Güneydeki enerji düğümleri vuruldu. Ülkenin belirli bölgelerinde günlerce süren elektrik kesintileri yaşandı. Üstelik saldırılar sadece altyapıyı değil, devletin sinir merkezlerinde hedef aldı. Tel Aviv'deki Kirya Savunma Bakanlığı karargahına füze düşmesi, dokunulmaz sanılan komuta merkezinin bile kırılgan olduğunu ortaya koydu. İsrail'in çok katmanlı savunma söylemiyle koruma altına aldığını düşündüğü kritik noktalar birkaç salvo ile geçici olsa devre dışı bırakılabildi. Çatışmanın en tartışmalı boyutu İsrail istihbaratının bazı konularda yanlış varsayımları oldu. İsrail karar vericileri İran'ın tepkisinin sınırlı kalacağını düşündü. Oysa Tahran beklenenden çok daha geniş çaplı bir salvo kampanyası yürüttü. İsrail, İran'ın füze ve İHA cephanelerinin çeşitliliğini ve hızlı adaptasyon kapasitesini küçümsedi. Sonuç olarak ilk günlerde başarısız olan saldırılar son günlerde giderek daha ölümcül hale gelmeye başladı. En büyük yanılgı toplumsal boyutta yaşandı. İsrail dış saldırı karşısında İran halkının rejime yönelerek konsolide olacağını öngöremedi. Oysa kısa sürede ulusal birlik havası oluştu. Bu da rejimin bir anda yıkılacağına dair stratejik hesapların ne kadar yanlış olduğunu gösterdi. Açık kaynaklara yansıdığına göre İsrailliler İran'daki silahlı etnik ve azınlık gruplarına da ayaklanmaları için teşviklerde bulundular. Ancak başarılı olamadılar. Sonradan ortaya çıkan bilgiler bu girişimlerin düşünüldüğünden daha acemice olduğunu gösterdi. İran diasporasındaki yanlı ve yanıltıcı anlatıların İsrail güvenlik elitlerine bir çeşit stratejik körlük yarattığı görülüyor. İsrail'in açık kaynaklara yansıyan adımlarına baktığımızda İran'ın sosyal dokusunu biraz bile bilen herkesin farkında olduğu milliyetçilik, dış tehdide karşı hızlı konsolidasyon, geçmişte Sovyetler destekli grupların akıbetlerinden çıkarılan dersler gibi refleksler göz ardı edilmiş. Nitekim Pehlevi ve çevresindeki küçük bir kesim dışında kimse ayaklanma çağrısına yanaşmadı. Etnik silahlı grupların çoğu ise ya tarafsız kaldı ya da rejime destek açıklaması yaptı. Bu süreç İsrail'in istihbari ağlarının teknik olarak işlevsel olsa bile kültürel istihbarat açısından yetersiz olduğunu veya karar alıcıların aceleyle hazırlanmış bir plana dayandıklarını gösteriyor. Bir başka deyişle İsrail, İran'ın füzelerini ve bazı kliklerini öğrendi ama toplumsal ritmini ve acı eşiğini okuyamadı veya göz ardı etti. Bombardımanların beklenildiği gibi kaos yaratmaması, aksine toplumda espri ve mizah konu olması bile bu körlüğün en çarpıcı işareti. Çatışmanın bir diğer cephesi bilgi akışında yaşandı. İran tarafı saldırıların hemen ardından sosyal medyada yoğun bir propaganda yürüttü. Tel Aviv'de yangın çıktığı, İsrail uçaklarının düşürüldüğü ya da altyapının tamamen çöktüğü gibi iddialar hızla dolaşıma sokuldu. Çoğu kısa sürede yalanlandı ve açıkçası İran'a en büyük eksi yazan konulardan birisi de bu propaganda şekli oldu. İsrail tarafı ise daha katı bir çizgide ilerledi. Askeri sansür mekanizmasıyla hangi hedeflerin vurulduğu ya da hangi tesisin zarar gördüğü kamuoyuna gecikmeli yansıdı. Halktan da net bir şekilde paylaşım yapılmaması istendi. Bu yaklaşım paniği kısmen engelledi fakat bazı olaylarda, örneğin Hayfa'daki sirenlerin çalmadığı füze saldırısında resmi açıklamalar geciktikçe sosyal medyadaki görüntüler ön plana çıktı ve güven sorunu tartışmasını tetikledi. Burada dikkat çekici olan İran toplumunun bombardıman karşısındaki refleksi oldu. Beklenilenin aksine geniş çaplı kaos çıkmadı. Zira İranlılar birçok Orta Doğu ve Balkan milletinde olduğu gibi hemen her şeyi şakaya vururlar. En sıkıntılı konular üzerinden bile şaka yapmayı severler. Nitekim bombalama görüntülerinin ilk şoku geçtikten birkaç gün sonra sosyal medyada bu görüntüler üzerinden birçok espri yapıldı ki bu da toplumun acı eşiğinin yüksekliğini ve psikolojik direnç kapasitesiyle alakalı bir konu. İsrail'in korku ve panik yaratma hedefi bu nedenle boşa düştü. Uluslararası basında da karmaşık bir tablo vardı. Batı medyasında İsrail'in hava üstünlüğü, İran'daki askeri liderlerin kaybı, ABD'nin doğrudan operasyonu gibi İsrail'in taktiksel başarıları ön plana çıkarıldı. Ancak aynı haberlerde stratejik sorular da gündemde kaldı. Nükleer program tamamen ortadan kalktı mı? Füze tehdidi bitti mi? Rejim zayıfladı mı? İran medyası ise kendi toplumuna direnişin ayakta kaldığı mesajını verdi. Sonuç olarak bilgi savaşına kesin bir kazanan çıkmadı. İsrail teknik başarılarını öne çıkararak kamuoyunu sakinleştirmeye çalıştı. İran ise misillemelerini büyüterek direniş imajını güçlendirdi. Fakat uluslararası algıda ortaya çıkan ortak nokta savaşın İsrail'in taktik üstünlüğünü net olarak gösterse bile stratejik tabloda derin soru işaretleri bırakmış olmasıdır. 12 günün bilançosu sadece cepheyle sınırlı kalmadı. İsrail iç siyasetine ve ekonomisine de sert yansıdı. Çatışmanın başında klasik bir bayrak etrafına toplanma etkisi görüldü. Anketlerde Likud oylarını arttırdı. Netanyahu kısa vadede siyasi nefes aldı. Muhalefetin ana akımı olan Lapid ve Gantz hattı savaş kararına destek verdi. Ama sol blok ve Arap milletvekilleri sert eleştiriler yöneltti. Kararın siyasi motivasyonlarla alındığı, yıllardır bloke edilen savunma yatırımlarının ülkeyi hazırlıksız bıraktığını söylediler. İşin ekonomik boyutu da çarpıcı. İsrail Merkez Bankası'na göre savaşın maliyeti sadece
sadece 12 günde yaklaşık 5,9 milyar dolar oldu. Yani gayri safi yurt içi hasılanın %1'i. Kritik altyapıya isabet eden saldırılar enerji ve sağlık sistemlerinde ciddi hasara yol açtı. Dahası Arrow ve THAAD gibi sistemlerin her atışı milyonlarca dolar, üretim hızı ise tüketimi karşılayacak seviyede olmaması sebebiyle önleyici füze ekonomisi tartışması açıldı. Uzmanların ifadesiyle bu tempo uzun süre devam ederse hem bütçe hem küresel stoklar tükenebilir. Siyasi tartışmaların odağı Netanyahu'nun bu kararı kendi koltuğunu korumak için mi aldığı sorusuydu. Haaretz, Washington Post ve uluslararası analizler kararın güven oylamasından hemen sonra geldiğine dikkat çekti. Öte yandan Trump yönetiminden gelen sert açıklamalar da İsrail siyasetine yankı buldu. ABD ile ilişkilerin bu kadar gerilmesi kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Kısacası içeride tablo çift yönlüydü. Kısa vadede Netanyahu siyasi kazanç elde etti ama uzun vadede hem ekonomi hem de savaş kararının gerçek motivasyonu meselesi tartışmaları derinleştirdi. Çatışma İsrail'in sadece füze kalkanı değil tüm teknik altyapısını da sınadı. İlk büyük açık önleyici üretim ve ikmal kapasitesi oldu. Arrow 3 ve Davut'un sapanı gibi sistemlerin stokları birkaç gün içinde, hatta daha spesifik söylersek çatışmanın 6. günü itibariyle dip yaptı. İkmal için ABD'ye bağımlılık sağda çıplak biçimde ortaya çıktı ki zaten bu bir sır da değil. Bu durum İsrail'in uzun süreli yüksek yoğunluklu bir savaşı tek başına sürdüremeyeceğini gösterdi. İkinci açık A merkezli komuta ve kontrol zincirine görüldü. Aynı anda yüzlerce füze ve İHA saldırısı geldiğinde radar, füze, komuta döngüsü gecikmeler oluştu. Özellikle çoklu savaş başlıkları ve yanıltıcı hedefler komuta sistemlerinde önleme önceliği karmaşası yarattı. Hayfa'daki başarısızlık da bu darboğazın tipik örneği durumunda. Sistem hedefi göremedi, sirenler devreye girmedi, füze doğrudan isabet etti. Üçüncü açık ise kritik altyapıların sertleştirilmesi konusundaydı. Rafineri, hastane ve enerji testleri gibi düğüm noktaları füze tehditine karşı yetersiz korumaya sahipti. Bu sadece füze kalkanının zayıflığı değil, aynı zamanda point defense sistemlerinin eksikliğini gösterdi. Uzun lafın kısası İsrail'in devlet reflekslerine sahip bir aktöre karşı uzun erimli, yoğun tempo altında ve birkaç haftadan uzun süren bir çatışmayı sürdürecek kapasiteye sahip olmadığı görülüyor. Çatışmadan hemen sonra Tel Aviv yönetimi kapsamlı bir ıslah paketi hazırladı. Savunma bütçesine 42 milyar şekel ek yapıldı. Yani yıllık harcamalar gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %9'dan çıkarıldı. En büyük öncelik önleyici üretim hattını hızlandırmak oldu. Arrow 3 ve Davut'un sapanı için üretim kapasitesi arttırılıyor. Iron Beam lazer sistemi hızla devreye alınmaya çalışılıyor. Teknik dersler sahaya doğrudan yansıdı. Kritik altyapılar etrafında ek point defense bataryaları konuşlandırılıyor. Komuta kontrol zincirinde radar füze entegrasyonu için yazılım güncellemeleri yapılıyor. Özellikle Hayfa'daki siren krizinden sonra algılama ve uyarı sistemleri için ayrı bir modernizasyon programı başlatıldı. Doktriner düzeyde de ayar var. İsrail çevreleme ve caydırıcılık çizgisinden kalıcı ileri konuşlanma modeline kayıyor. Golan, Güney Lübnan ve Gazze çevresinde yeni üsler açıldı. Kuzey ve güneyde sürekli askeri varlık artık norm haline geliyor. Bununla birlikte ABD'ye bağımlılığın çıplak şekilde ortaya çıkması savunma topluluğu içinde otonomiye karşı müttefik desteği tartışmasını sertleştirdi. Sonuçta İsrail bir yandan taktik kazanımlarını güçlendirmeye, diğer yandan uzun vadeli bir stratejik çözüm arayışına girmiş durumda. Kalkanını daha kalınlaştırmak, stoklarını savaş temposunu ölçeklemek ve karar alma süreçlerinde aşırı özgüven hatalarını törpülemek bir sonraki 12 günün kaderini bunlar belirleyecek. Şimdilik İsrail tarafında da sessiz süren bir hazırlık gözlenmekte. 12 günlük çatışma İsrail'in hava ve istihbarat gücü kadar zaaflarını da açığa çıkardı. Hava üstünlüğü ve nokta vuruşlarda başarılı oldu ama nükleer programı yok edemedi. Füze tehdidini bitiremedi. Aşılmaz kalkan imajı doygunluk saldırılarında sarsıldı. Stok krizi ABD desteğini zorunlu kıldı. Üstelik 3 ay içinde açığa çıkan tablo taktik başarıların stratejik güvenlik üretmediğini gösterdi. İran'da toplumsal konsolidasyon beklentilerin tam tersi yönde işledi. Azınlıklar ve etnik gruplar ayaklanmak yerine ya tarafsız kaldı ya da sisteme destek verdi. İsrail'in İran diasporası kaynaklı istihbarat okuması stratejik körlük yarattı. Sembolik hedeflerin vurulması bile psikolojik üstünlük sağlamaya yetmedi. Bugün İsrail bütçesini arttırıyor. Arrow ve lazer sistemlerini hızlandırıyor. Altyapıyı sertleştiriyor. Ancak esas soru daha da kritik hale geldi. İkinci bir round olursa İsrail bu kez gerçekten farklı ne yapabilecek? Çünkü İran artık 3 vardiya füze üretimiyle, sertleşmiş hava savunmasıyla ve daha konsolide bir toplumla ikinci rounda hazırlanıyor. Kısacası bir sonraki çatışmada İsrail'in karşısına daha hazır ve daha dirençli bir İran çıkacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zira elindeki kartları açmasının yanı sıra İsrail tarafı da önemli bir testten geçti. Yani bu saldırılar yok etme değil, geciktirme oldu. Balistik füze cephaneliğinin önemli kısmı ayakta kaldı. İran savaştıkça vurma oranını arttırdı. Keza rejim değişikliği senaryosu gerçekleşmedi. Kısacası taktik tabloda gövde gösterisi vardı ama stratejik hanede soru işaretleri kaldı.